Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umuyorum ki çok iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Sizlerin karşısında olmaktan çok büyük keyif alıyorum. Verdiğim bu kısa arada gerçekten sizleri çok özledim. Ama inanın ki çok güzel bir proje için şehir dışına çıkmak durumunda kaldığım için böyle bir ara vermek durumunda kaldım. Ve güzel işler, güzel projelerle inşallah yola devam edeceğim. Böyle aralarda ufak aralar vermek durumunda kalabiliyorum. Ama inanın ki aklımdasınız. Kalbim bu kanalda ve burada olmayı gerçekten çok seviyorum. Ve yoğun ilginizden dolayı da çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, vakit kaybetmeden şimdi açılımımıza geçeceğiz. Bugün bir perde açılımı yapacağım. Ben bu açılıma aslında konsept aynı. Yani birçok kanalda arkadaşlarımın yaptığı konseptten çok bir farkı yok. Yalnızca ismini perde açılımı diye koymaya karar verdim. Perde açılımı, perdenin ardındaki gerçeği görmemizi sağlayan, yani bir eril ve dişil arasındaki ilişkide perdenin ardındakileri görmemizi sağlayan bir nevi bir sır açılımı gibi düşünebiliriz. Yani perde açılıyor ve biz perdenin ardındakini görüyoruz gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Bundan sonra bu açılımı belirli aralıklarla yapmayı düşünüyorum. Karanlıkta kalan, anlayamadığımız, anlamlandıramadığımız olayları bir nebze de olsa anlamlandırabilmek için burada bir açılım yapacağız. Umuyorum hepinize şifa olur arkadaşlar. Şimdi bu tarafa erilin, bu tarafa ise dişilin kartlarını açacağım. Görünen ve görünmeyen durumlar çıkabilir. Burada zaten örnek veriyorum, bir dişil enerji olarak izliyorsunuzdur. Dişil tarafta çıkan şeyler belki sizin bile farkında olmadığınız, bilinçaltı düzeyinde düşündüğünüz ya da hissettiğiniz şeyler olabilir. Bu anlamda sadece eril tarafı değil, dişil tarafı dinlemek ve dikkatli bir şekilde dinlemek bu anlamda da sizlere çok fayda sağlayacaktır. Aynı şey eril taraf için de geçerli arkadaşlar. Hangi enerjiyle beni dinliyorsanız. Bakalım nasıl sonuçlar elde edeceğiz? Vakit kaybetmeden hemen kartları oluşturmaya başlıyorum arkadaşlar. Bu tarafa dediğim gibi eril enerjinin kartlarını açacağız. Bu tarafa da dişil enerji. Ve tabii ki bir de olası yakın gelecek yapacağız arkadaşlar. Hatta şöyle açarak ilerleyelim. Bakalım neymiş perdenin ardındaki gizli kalan durumlar. Hatta dişil enerjinin kartlarını da eş zamanlı olarak oluşturalım. Şunu almak istiyorum. Şuradan bir tane dişili. Kartlar görünüyor mu? Şöyle daha sağlıklı olacak sanırım. Evet. Evet.
Evet, kartlarımız hazır. Şimdi öncelikle eril tarafı yorumlamakla başlamak istiyorum. Yani yorumlamaya eril tarafla başlamak istiyorum arkadaşlar. Bakalım perdenin ardında kalan durumlar nelermiş? Bunları bir inceleyelim. Şimdi eril enerji 44 numarayla geliyor arkadaşlar. 44 numara biliyorsunuz ki özel bir numaradır. Belki sizin için de bir anlamı olabilir. 44 numara burada bize aslında daha yorumu okumadan aranızda bir uyumun esasında olduğunu gösterebilir. Yani siz uyumsuz olduğunuzu düşündüğünüz bazı konularda ya da o kişinin, karşınızdaki kişinin ya da erilin uyumsuz olduğunu düşündüğünüz bazı konularda aranızdaki uyumlarla ilgili bazı şeyleri kaçırıyor olabilirsiniz. Fark etmiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Eril burada diyor ki benimle evlenir misin? Şimdi kartların üzerinde yazanlara birebir bağlı kalmıyoruz. Elbette ki yorumlayacağız. Yani burada bunu yazması, size bunu söylemesi anlamına gelmez. Zaten burada bilinçaltı okuması yapıyoruz. Diyor ki ruhumu derinleştirdin ve hayatı damarlarımda hissettirdin. Senin varlığınla kendini keşfeden ruhunla sonsuza kadar dans etmek istiyor. Ne demiştik? Zaten bir ruh uyumu, ruh bağlantısı var. Bu karmik bile olsa arkadaşlar. Yani anlaşamadığınızı düşünseniz bile ruhlarınız boşuna bir araya gelmedi. Yani bunun bir sebebi var. Burada aslında bundan bahsediyor. Çok net bir şekilde. Fakat eril diyor ki dişile burada. Aslında her ne kadar problemler yaşasak da, sorunlar yaşasak da ruhumu derinleştirdin. Yani belki de daha önce hiç kimsenin dokunmadığı kadar ruhumun derinlerine dokundun. Ve ruhumda gerçekten o durgun suları hareketlendirdin, ruhumun derinliklerindeki bir şeyleri fark ettirdin. Bunu hissedebiliyorum dediği bir dönemde eril şu anda arkadaşlar. Ve sizin varlığınızla, yani sizin diyorum, kusura bakmayın, ben bu ağız alışkanlığıyla böyle eril dişil açılımlarında sanki sadece dişiler dinliyormuş gibi düşünüyorum ama düzeltiyorum. Yani dişilin varlığıyla ruhundaki bazı karanlık noktaları keşfetmeye başladığını ve bunun aslında ona bir keyif verdiğini ve bunun devam etmesini istediğini dile getiren bir kart aslında bu arkadaşlar. Burada benimle evlenir misin derken aslında kastettiği şey bu. Bu gerçek anlamda da olabilir tabii ki. Birçoğunuz belki evlenme teklifi aldınız daha önce bu kişiden ya da evlilikle ilgili bir takım konuşmalar, görüşmeler aranızda oldu ya da evlilik oldu aranızda. Evlilik oldu, bitti ya da evlisiniz. Yani bu da mümkün. Kendinize göre alın lütfen, ihtimalleri sayıyorum ben. Burada böyle bir durum söz konusu. Öte yandan bakın eril burada bu dişinin hayatına girmesiyle birlikte kendi varlığını keşfetmeye başlamış gibi görünüyor. Bazı konularda ruhundaki uyuyan o motivasyonların uyandığını hissetmeye başlamış olabilir. Çünkü burada bir de gizli motivasyonlar kartımız var. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi burada zaten benimle evlenir misin diyordu. Bir evlilikten söz ediyorsak, yani az önce saydığım ihtimallerin her biri için geçerli bu yapacağım yorum arkadaşlar. Yani evlenmiş olabilirsiniz, boşanmış ya da evlilikten bahsetmiş olabilirsiniz ya da evlilik konuşmaları yapmış olabilirsiniz. Fark etmez. Hatta yeni bir flörtseniz bile, yeni tanışmışsanız bile bu bile mümkün arkadaşlar. Burada kişiye hani ruhumun derinliklerine dokundum derken kişinin aslında o evlenmek, yuva kurmak gibi isteklerini tetiklemişsiniz sanki. Bunu dile getirdi ya da getirmedi, bunu bilemem. Ancak kişinin içindeki o aile kurma, huzurlu olma, kendini yuvada hissetme ya da yuva kurma, her neyse bu motivasyonunu sanki uyandırmış bu dişil enerji burada gibi görünüyor. Siz dediğim gibi bunun tam tersini düşünseniz bile zaten ne dedik? Bu açılım perde açılım, yani perdenin arkasındakine bakıyoruz. Görünenin ötesindekine bakıyoruz aslında arkadaşlar. Bu nedenle şunu diyebilirsiniz, ya hiç böyle bir ihtimal yok. Ama bunu tabii dediğim gibi bilemezsiniz. Çünkü kişinin ruhunda uyanan şeylerin ne olduğunu bilmiyoruz. Bu olasılıklara bakıyoruz zaten şu anda. Daha bilge, yaşam gücü daha yüksek ve tensel dürtüleri daha harekete geçmiş bir eril görüyorum ben burada bu dişinin hayatına girmesinden sonra arkadaşlar. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Evet, bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani bu dişil, bu erinin evlilik hakkındaki düşüncelerini
yuva kurma isteklerini ya da bir evliliğin mümkün olabileceğini, bugüne kadar ön yargılı bakıyorsa bile bunun mümkün olabileceğini düşündürmüş gibi görünüyor bu erile ve hatta belki de hayatında ilk kez böyle bir şey düşünmüş bile olabilir arkadaşlar. Evet, ya da az önce bahsettiğim gibi bir evlilik birlikteliğiniz olduysa bu evlilik birlikteliğinden de bahsediyor olabilir. Yani o evlilik birlikteliğinin içerisindeki o uyumdan, o motivasyondan, mutluluktan da bahsediyor olabilir. Ne kadar sorunlar yaşasak da sonuç olarak sen bana evliliği düşündüren ve beni evlilik birlikteliğinin içine sokan dişilsin. Yani buna sebep olan dişilsin. Ben bunu bu motivasyonla yaptım, isteyerek yaptım gibi bir söylemi olabilir arkadaşlar burada erilin. Şimdi bakın burada bilgelikle ilgili çok fazla kart görüyorum. Ayrıca gerçekten burada yani ben burada şöyle bir eril görmüyorum. Sadece bu dişili hayatına öylece almış ya da yani aman işte falan gibi, anlatabiliyor muyum? Yani öyle yüzeysel bakmış bir erilden bahsetmiyoruz. Burada gerçekten geleneksel yapıya uygun bir hayat yaşamak isteyen bir eril varmış aslında bilinçaltında, yani perdenin arkasında bu dişiyle ilgili. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Siz de öyle olmadığını düşünseniz bile bir daha düşünün derim bunu. Ait olma, öğrenme ve gelenekler, yani kendini ait hissettiği, yuvasında gibi hissettiği dişinin bu dişil olduğu kanaatinde kesin. Dediğim gibi geleneksel yapı, evlilik ya da ciddi bir ilişki. Yani buradaki dişilin öyle herhangi bir ilişki yaşanabilecek bir dişil olmadığını, belki de bu dişil böyle hissettirdi bu tarafa ve bu tarafta ona göre bir motivasyon uyandı da diyebiliriz arkadaşlar. Ve bakın burada şu kartı bir okumak istiyorum. Eril gerçekten çok fazla kafaya takmış olabilir bu konuyu. Eğer evlilik istediyse, olmadıysa ya da evlilik düşündüyse ve bu dişil enerji burada bir, yani bu bağlantıda bir problem çıktıysa, son anda bir aksilik olduysa ya da bir yol ayrılımı olduysa arkadaşlar, bu eril bunu gerçekten çok kafaya takmış. Çünkü dediğim gibi daha önce hiç düşünmediği bir, belki de bu kadar ciddi düşünmediği bir şeyi sizin buradaki dişille düşündüğü için belki hayaller kurdu. Bakın, çünkü hayal kurduğunu buradaki karttan ben görebiliyorum. Yani bununla ilgili bir görselleştirme yapmış. Orası net. Hani bu dişille olursa nasıl olur ya da evlilik olduysa arada o günleri hatırlamak, o günleri düşünmek gibi de düşünebiliriz. Burada bir imajinasyon var arkadaşlar, çok net. Ve burada gerçekten sıkıntıya düşmüş eğer yollar ayrıldıysa. Ki ayrılmış gibi görünüyor arkadaşlar. Çünkü burada bir mesafeden bahsediyor ve bir kılıç kralı var. Buraya geleceğim. Geçmişte bu iki eril, yani bu iki kişi arasında, bu eril ve dişil arasındaki yolların ayrıldığını ben hissediyorum. Çok uzak bir geçmiş olmak zorunda da değil bu arada. Eril bunu gerçekten kafaya takmış. Çok fazla düşünmüş arkadaşlar. Siz buradaki dişil böyle olduğunu düşünmese bile eril çok fazla kafaya takmış. Hatta belki eril kendi bile farkında değil bunun. Yani ben kafaya takmıyorum, bu kadar düşünmüyorum demiş olsa bile bilinçaltının derinliklerinde bu konu, bu ayrılık, bu bağlantının kopması çok fazla meşgul etmiş bilinçaltının derinliklerini gibi görünüyor. Dediğim gibi kendi bile farkında olmayabilir. Çünkü diyor ki kart, çok düşünüp kafayı yormaktan vazgeçmelisin. Evet, kafayı belli bir süre bu olayla yormuş. Yani hiç düşünmedi, kafayı yormadı gibi düşünüyorsa eğer buradaki dişil enerji, asla öyle bir şey yok arkadaşlar bu açılıma göre. Çok düşünüp kafayı yormaktan vazgeçmelisin. Sıkıntıların geride kalacağı döneme giriyorsun. Evet, eril enerji için işler değişiyor arkadaşlar. Zaten şu anda tabii ki bu açılım zamansız ama şu anda zaten gökyüzü hareketleri, astrolojik hareketler de bunu gösteriyor. Çok şanslı bir döneme giriyoruz. Her iki taraf için de, ki öyle olmasını diliyor ve o enerjiyi şu anda aktive ediyorum. Her iki taraf için de gerçekten şanslı döneme giriliyor. Yani şuradaki çok o aşırı düşünme, kafayı yorma durumundan eril birazcık sıyrılacak. Peki ne olacak da sıyrılacak? Bunu tabii ki göreceğiz. Yani olumlu bir gelişme mi olacak? Bu tarafın enerjisinde burada etkileyen bir şey mi olacak? Onu bilemiyoruz. Bakacağız. Ama ben şu anda gündemdeki durumu değerlendiriyorum. Ve bakın, eril enerji bu iki kartla birlikte kafasında bu konuyu o kadar döndürmüş ki, bakın takmış yani. Döne döne düşünmüş. Döne döne, döndüre döndüre düşünmüş arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim.
Hani öyle tekrar tekrar düşünmek, inceleye inceleye düşünmekten bahsediyorum. Yüzeysel bir düşünmek yok burada. Çünkü döne döne kartımız çıktı ve bilge danışman. Yani bunu bilgece düşünmüş, oturmuş, üzerinde kafa yormuş gibi görünüyor eril enerji. Belki de şöyle bir durum söz konusudur. İhtimalleri ben işte dediğim gibi sayıyorum. Siz kendinize göre alın arkadaşlar. Belki de şöyle bir durum söz konusudur. Bu bağlantı kopmuştur. Eril enerji bu bağlantı koptuktan sonra dişil enerjiyle ilgili ya gerçekten hayatımı birleştirebileceğim, evlilik birliği içerisine girebileceğim bir dişil enerjiyle düşüncesine de gelmiş olabilir. Bu da mümkün. Yani bu bağlantının kopma süreci belki bu böyle bir etki yaratmış olabilir eril enerjide arkadaşlar. Şimdi ilişkinin yakın geçmişine baktığım zaman gerçekten burada bir uzaklaşma söz konusu. Araya bir ayrılık girmiş gibi görünüyor. Eril enerji tarafından da olmuş olabilir. Yani bu eril enerjinin belki de durumu değerlendirmek için uzaklaşmasıyla alakalı bir uzaklık ya da ayrılık da olabilir arkadaşlar. Burada eril enerjinin çok kararlı, sert bir tavır takınarak uzaklaştığını görüyoruz. Yani kendini resmen böyle kapatmış gibi, uzaklaşmış bir yerde oturup düşünmek gibi düşünün. Kendini rahat, huzurlu hissettiği ya da kendi evinde, kendi konfor alanında bu konuyu düşünmekle ilgili bir geri çekiliş ve uzaklaşış görüyoruz. Bu iki kişi arasında kesinlikle bir mesafe ve uzaklaşma var arkadaşlar. Eril ve dişil arasında. Yalnız dediğim gibi bakın düşünüyor. Yani kendini kapattığı, çektiği o yerde ciddi bu konuyu düşünüyor gibi görünüyor. Düşünmüş yani geçmiş zamanda gibi görünüyor arkadaşlar burada. Şimdi bu düşünceler daha çok aslında yani geçmişte şöyle olmuştu böyle olmuştu gibi düşünceler de hakim ama daha baskın olan düşünce bence burada. Dişil enerjinin de kendini, şimdi eril enerji burada kurallar koyarak, sınırlar çizerek uzaklaştı diyoruz ama burada dişil enerji de aynı şey yapmış olabilir. Bu karşılıklı yapılmış olabilir arkadaşlar. Burada dişil enerjinin sınırlarının da çok farkında olan bir eril enerji var. Ona tam da şu sıralarda acaba nasıl bir yaklaşımda bulunsam? Mesela örnek veriyorum. Kapısını çalsam beni affeder mi? Ya da ona bir hediye ile mi gitmeliyim? Ona bir şeyler sunmalıyım. Yani öyle rastgele gidip de ben geldim demekle bu dişil enerjiyle tekrar bağlantı kuramayacağının çok farkında bu eril enerji arkadaşlar. Ve burada eril dişil enerjide kendini resmen bir set çekip bir dakika burası benim sınırım. Öyle kafana göre lambadan ak giremezsin. Ne ile geldin bana gibi bir tavır sergileyeceğinde çok farkında dişil enerjinin. Ve bunun içinde belki bir hediye ile ya da bir yani dişil enerjinin o sınırlarını kaldırıp o kapısını açmasını sağlayacak bir şeyle gitmesi gerektiğini de çok farkında. Çünkü dişil enerji bence burada bunu bekliyor. Çünkü eril enerji evet kılıç kralıyla geldi. Fakat burada dişil enerji de kılıç kraliçesi formunda. Yani iki tarafta birbirine karşı kurallı ve sert. Ama arka planda şu anda erildeyiz. Perdenin arkasında eril enerji çok fazla düşünüyor. Dişile de bakacağız. Bu arada perde açılımı dedik. Bakın burada yine bir perde sembolizması var. Şöyle netleştirelim. Yine bir perdenin ardındaki motivasyonu görüyorsunuz arkadaşlar. Tam da açılımımıza uygun bir kart. Gizli motivasyonlar kartı ve perde açılıyor ve arkasındaki motivasyonu görüyor musunuz? Yani o eril enerjideki o aile çocuk. Bakın burada çocuklar var. Mutlu bir aile tablosu var. Bir yuva var. Yani perdenin arkasında eril enerjide bu var arkadaşlar. Onu da göstermek istedim hazır yeri gelmişken. Evet dediğim gibi eril enerji burada dişil enerjiye nasıl gitsem, bir hediyeyle mi gitsem, bir şey sunması gerektiğinin çok farkında. Çünkü öyle bu bağlantı, şu anda yaptığım açılımdaki bağlantı selam nasılsın, ne haber falan gibi yaklaşımlarla tekrar kurulacak bir bağlantı değil. Burada ben dişil enerjide de bu kararlılığı görüyorum. Ve zaten eril enerji de bunu istiyor gibi arkadaşlar. Yani görünüyor. Bakın. Aslında eril enerji belki de bunu bir ya da iki kere böyle bir denemiş olabilir. Yani
her şeye sıfırdan başlamak, yepyeni bir sayfa açmak. Bunu size daha doğrusu dişil enerjiye belli etti ya da etmedi bunu bilemem. Fakat eril enerjinin aklından geçmiş bu dişil enerjiyle ilgili. Fakat bir anda bir yıldırım düşmüş gibi sanki bağlantının üzerine bir şey olmuş. Hiç iki tarafında beklemediği bir şey olmuş arkadaşlar burada. Şimşek gibi, yıldırım gibi düşünün. Hani aniden olur ya böyle çat diye iner ve mesela bir ağacın üstüne düştüğünü düşünün yıldırımın. İkiye ayırır ağacı falan böyle. Aynen o şekilde bir durum söz konusu. Çok ani bir ayrılık. Belki de sebepsiz. Bakın hiçbir sebep olmasına da gerek yok. Bazı hikayeler içinde böyle olabilir. Bir anda böyle durduk yere yollar ayrılmış olabilir. Siz ne olduğunu anlayamamış olabilir her iki tarafta burada. Her şeye belki de ya tamam iki tarafta şöyle düşünmüştür. Tamam ya hayatımda artık yepyeni bir sayfa açıyorum. Bu sefer oldu. Bu sefer bu kişi o kişi diye düşündüğü bir anda çat diye yolların ayrılmasından bahsediyorum arkadaşlar. Burada en azından eril enerji kanadında böyle bir durum söz konusu gibi görünüyor. Evet. Ve şunu da eklemek istiyorum. Bu arada bu üzerinize düşen yıldırım yani eril ve dişilin üzerine düşen ve onların aniden yollarının ayrılmasına sebep olan yıldırım tamamen kadersel. Sistem tarafından düşen bir yıldırım bu. Neden? Çünkü burada iki tarafında birbirleriyle ilgili değerlendirmeleri yapabilmeleri için uzaklaşmaları gerekiyormuş. Aslında belki de bir iki kere ufak tefek sorunlar çıkmış olabilir. Bu sorunlar telafi edilmiş, onarılmış olabilir. Yani her iki tarafta ufak tefek sorunlar olduysa ya tamam işte bunlar için bağlantımızı bitirmeyelim. Yeni flört bile olsa, uzun ilişki bile olsa ya bunlar için ayrılmayalım böyle şeyler için gibi düşünmüş olsalar bile arkadaşlar. Burada aslında sistem bir iki defa yoklamış. Fakat taraflar belki de bunu kabul etmek istememiş ama sonrasında öyle bir şey olmuş ki çok büyük bir şey olmasına da gerek yok. Çok ani. Buradaki olan ayrılığın ani olması zaten söz konusu. Aniden arkadaşlar çat diye yollar ayrılmış. Hiç iki tarafında beklemediği bir şekilde. Ama dediğim gibi ilahi bir düzen bu ve tarafların durumu değerlendirmesi için olmuş gibi görünüyor. Şimdi geçiyoruz dişil tarafa. Dişil ne diyor bakalım? Kendim olduğum her hali çok seviyorum ve biliyorum ki ben kendimi sevdikçe sen beni daha çok seviyorsun. Şimdi burada bu ayrılıkta yani bu iletişimsizlikte diyelim dişil enerji şunu fark etmiş. Ben erilin beni sevmesi için ben kendimi sevmeliyim. Bunun farkına varmış. Buna aydınlanmış bir dişil enerji görüyoruz burada. Yani kendinin aslında her haliyle sevmesi gereken, kendi öz değerini ve öz sevgisini arttırması ve bunun farkında olması gerektiğini fark eden bir dişil enerji var. Ve diyor ki ben kendimi sevdikçe sen de beni seveceksin biliyorum diyor. Bu harika bir şey arkadaşlar. Yani dişilin şunu fark etmesi gerçekten harika bir şey. Demek ki belki de buradaki bakın aslında şu kartı şöyle koymak istiyorum. Buradaki sistemin müdahalesi hem tarafların birbirleri hakkındaki duygu ve düşüncelerin değerlendirmeleri için şartmış. Hem de dişil enerjinin burada kendini sevmekle ilgili, kendine değer vermekle ilgili bir problemi varsa bunu fark edip onarmasıyla ilgili şahane bir fırsat gibi görünüyor arkadaşlar. Çünkü dişil enerji bunu fark etmiş ve bunun üzerine çalışmalar yapmak ya da kendini sevmekle ilgili konulara eğilmiş gibi görünüyor. Fakat bakın burada dişil enerjinin şöyle bir handikapı var gibi görünüyor. Dişil enerji bu konuyu çok fazla dillendiriyor olabilir. Arkadaş çevresinde çok fazla konuşuyor, çok fazla anlatıyor olabilir. Eğer böyle bir durumu varsa dişil enerjinin lütfen kendine göre alsın. Yani böyle bir durumu olanlar bunu dikkate alsın bu yorumu. Çok fazla dillendiriyor bu konuyu. Çok fazla herkese anlatıp arkadaşlarıyla tabii ki arkadaşlarla paylaşmak, fikir almak güzel bir şeydir. Fakat çok fazla dillendirmek konunun kötü enerjisini çoğaltabilir arkadaşlar. Özellikle de şöyle konuşuluyorsa yani olumsuz bir yorum yapılıyorsa burada dişil enerji ya da arkadaşları tarafından o olumsuz yorumların daha da büyüyeceğini enerjisel olarak söyleyebiliriz. Eğer konuşuluyorsa bile burada
Yani illa konuşuyorsa dişil enerji, ki dişil enerjiler pek susamaz zaten arkadaşlar, biliyoruz. Yani bunu mutlaka anlatırlar, arkadaşlarıyla falan paylaşırlar. Güzel de olur aslında. Bazen böyle fikir alışverişleri, karşınızdaki insan mantıklı ve sağduyulu, objektif bir insansa, sizi doğru yönlendirdiğine inanıyorsanız bu tür konuşmalar iyidir. Fakat bunu yapıyorsa bile dişil enerji olumlu şeyler konuşmalı ve karşısındaki de, yani olumlu demek şu demek değil, umut verici falan filan gibi değil. Eril enerji hakkında kötü, olumsuz, negatif şeyler konuşmak yerine umut verici olmasa bile en azından güzel cümlelerden bahsediyorum. Ne demek istediğimi anladınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada dişil enerjinin bunu çok fazla dillendirmemesi gerekiyor. Böyle bir uyarı var. Ve dediğim gibi olumlu cümlelerle konuşması gerekiyor. Çünkü söz sihirdir, biliyorsunuz ki. Şimdi bunun yanı sıra bakın burada bunu yaptıkça dişil enerji, bakın şuradaki farkındalık şahane, çok güzel. Fakat buradaki olay dişil enerjinin kendi ilerleme yolunda bir ileri bir geri, yani yerinde saymasına sebep olan bir konu olabilir. Bunu çok dillendirip konuşmak yerine, ya ben nasıl ilerleyebilirim? Şuradaki sorunu nasıl çözebilirim? Kendime daha çok nasıl değer verebilirim? Biraz dişil enerjinin bence burada kendiyle baş başa kalıp kendisiyle ilgilenmesi gerekiyor. Çok fazla bu konuyu dillendirip arkadaşlarıyla paylaşmak yerine. Çünkü bu dişil enerjinin yerinde saymasına sebep olan bir aksiyon arkadaşlar. Çok net yani. Burası şu iki kart bana bunu çok net bir şekilde verdi. Bakın buradaki duruş da çok güzel. Dişil enerjinin de kuralları var. Yani eril enerjiye diyor ki senin kuralların varsa, sen uzak duruyorsan, sen bana rest çekip sınır çiziyorsan benim de var. Bu çok güzel bir şey. Demek ki dişil enerji şuradaki değeri anlamaya başlamış. Gerçekten o dediği, hani demişti ya, kendimi daha çok sevdikçe sen de beni daha çok seveceksin, biliyorum. Ben kendime değer verdikçe sadece sen değil, herkes bana daha çok değer verecek. Bu farkındalıkla belki de bu sınırları çizdi dişil enerji. Bu da çok güzel bir şey bu arada. Evet, belli bir süre geçince arkadaşlar, profesyonel makineyle çektiğim için görüntüyü belli bir süre geçince kendi kendine durduruyor ve ben de tekrar başa alıyorum. Yani devam ediyorum, daha doğrusu durdurup tekrar bölünme olmasın diye. O nedenle kesildi yani yayın. Devam ediyoruz. Şimdi şurada kalmıştık. Burada dişil enerjinin hala kırması gereken odunlar var. Bu ne demek arkadaşlar? Hala kendisiyle ilgili yapması gereken, düzeltmesi gereken, fark edip onarması gereken durumlar var dişil enerjinin. Bu ayrılık sürecini, bu bağlantının kopma sürecini çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Yani bu sürede ya ne oldu, niye gelmedi, geldi mi gelmedi mi yerine bu boşluğu çok iyi değerlendirip kendisiyle ilgili çalışmalarını yapması gerekiyor. Burada odun kırmaktan bahsettiği aslında benim anladığım kendisini nasıl diyeyim, kendi hayatını dizayn etmek, hedeflerine, hayallerine ulaşmak için çalışmak, ruhundaki açıkları, gölgeleri fark edip onarmak ya da dönüştürmek gibi şeylerden bahsediyorum. Bunları fark etmeye çok açık bir dönemde şu anda enerjisel olarak bunu hissedebiliyorum. Biraz tamam, karşı tarafla iletişim olmayabilir ama bu süreci kendisini değerlendirmekle ve şekillendirmekle geçirmesi çok kıymetli olacaktır dişil enerjinin burada. Öte yandan bakın az önce şurada bir yorum yapmıştım. Demiştim ki çok fazla dillendiriyor olabilirsiniz. Bu sizin yerinize saymanıza, yani ne ileri ne geri yerinize saymanıza sebep oluyor. Ve burada da bunu çok destekleyen bir kart çıktı. Diyor ki aynı şeyleri tekrarlamayı bırak, farklı çözümler üret. Aynı sorunların üzerine takılıp kaldıysanız arkadaşlar, sürekli aynı şeyleri konuşup böyle ısıtıp konuşuyorsanız, bu sizi hiçbir yere götürmeyecek. Yerinize saymanıza neden olacak diyor dişil enerjiye. Ve farklı bir çözüm üret. Yani dişil enerjinin burada farklı bir yoldan gitmesi gerekiyor. Dişil enerjinin göremediği, şu an henüz göremediği farklı bir yol var. Farklı bir çözüm var. Dişil enerji bunu göremiyor daha henüz. Belki bazılarınız fark etti. Çok yeni fark etti. Ve özellikle bu dolunay döneminde bunu fark etmiş olmanız çok olası. Bazıları bunu fark etti ve bu konuda çalışmalara başladı. Bazısı henüz fark etmemiş olabilir ama perdenin ardındaki gerçeklerden bir tanesi bu. Farklı bir yoldan farklı bir çözüm yolu var ve bunu bulup keşfedip oradan yürümesi gerekiyor dişil enerjinin. Tekrarlanan
ya aynı şeyleri tekrarlaman seni geriye götürecek diyor. Bakın burada da bir ileri bir geri kartımız çıkmıştı. Yani bunları böyle dillendire dillendire aynı konuların üstüne konuşa konuşa ve o farklı yolu görmedikçe, bu süreç devam ettikçe ileri değil geriye doğru gideceğini söylüyor dişil enerjinin. Ve arkadaşlar burada dişil enerji o farklı yolu görmeli. Bir yol var ama o yol hangi yol? Dediğim gibi bir kısmı gördü, bir kısmı henüz fark etmedi. Ama çok yakın bir zamanda fark etmediyse bile dişil enerji bunu fark edecek. Çok yakın bir zaman arkadaşlar bu. Aa diyecek belki de dişil enerji. Evet ya ben bunu nasıl göremedim, nasıl fark edemedim? Ve hissiyatıma göre de bu yol kendinden geçen bir yol. Yani buradaki buradaki bağlantıyı da iyileştirecek o yol kendisiyle ilgili bir konuyu düzeltmesi gereken bir yol. Bunu söyleyeyim dişil enerjiye. Bakın. Burada dişil enerji geçmişe çok fazla takılıyor. Eril enerji geçmişe çok takılmıyor. Eril enerji biraz daha gelecek kanadında. Yani geçmişe çok takılıp böyle niye oldu, şöyle niye oldu diye düşünmek yerine eril enerji daha çok gelecekle meşgul. Yani gelecekteki hayalleriyle, motivasyonlarıyla meşgul. Fakat dişil enerji geçmişteki o güzel günleri çok özlüyor. Belki bu eril enerjiyle dediğim gibi çok kısa bir flört yaşadı. Belki bir ilişki yaşadı. Ciddi bir ilişki, evliliğe giden bir ilişki yaşadı. Ya da belki evlendi. Yani her şey olabilir. Burada her neyse o geçirdiği eski günlere çok fazla takılıp kalmış ve belki de bunları sürekli dillendiren bir dişil enerji var burada. Buraya dişil enerji kendi belki farkında bile olmadığı konulardan bir tanesi bu. Perdenin ardındaki gerçeklerden bir tanesi bu. Dişil enerji çok fazla geçmişteki güzel günlere takılıp onları güzel günlere takılıp onlara üzülen, bunları kafaya takan bir enerjide geldi. Özellikle yakın geçmişte bunu çok fazla yapmış dişil enerji. Ya da belki şu hani bu nişanlanma, evlenme gibi hayalleri kurduğu o zamanlar ya da o hayalleri hala geçmişte kurmaya devam etmiş. Yani bağlantı koptuktan sonra, iletişim koptuktan sonra da bunları kurmaya devam ettiyse dişil enerji bunları da hala çok üzülüyor olabilir. Bu dişil enerjinin işte yine aynı şekilde yerinde saymasına sebep olan bir sebep. Ve dişil enerji diyor ki aslında şunu da hissediyor. Biz yani şuradaki bu kadersel yıldırım var ya üzerinize düşen, eril dişinin üstüne düşen, bağlantısına düşen bu yıldırımın aslında dişil enerji bunun farkına varmaya başlamış. Tam da gündemde neyi neden yaşadığını hissetmeye başlamış ve diyor ki bizim aramızda bir ruhsal bir sözleşme vardı galiba. Yani bu sebepten dolayı biz bütün bunları yaşadık. Bu ayrılığı yaşadık. Yani aslında gerçeği dişil enerji fark etmeye başlamış. Eril'de böyle bir farkındalık henüz yoktu. Biliyorsunuz dişil biraz daha sezgiseldir eril enerjiye göre. Daha sezgileri kuvvetli, neyin ne olduğunu daha çok anlayabilme kapasitesine sahip. Ya da şöyle söyleyeyim, daha erken yani erilden daha erken bir şeyleri fark edebilir dişil enerji. İstisnalar hariçtir bu arada. Fakat burada da dediğim gibi dişil enerji sanki böyle bir içine döndüğünde, her şeyi durdurup bir kendini dinlediğinde, yalnız kaldığında, özellikle şu arkadaşlardan, şu muhabbetlerden uzaklaşıp kendiyle yalnız kaldığında, işte bu yüzden diyorum yalnız kalmak önemli. Biraz kendisiyle baş başa kalıp değerlendirmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Bunu yaptığında şunu düşünüyor, fark ediyor daha doğrusu. Sanırım bu kadersel bir durum ve bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor bu durum. Her iki tarafa da. Bunu fark etmiş, gündemde fark etmiş bir dişil enerji var. Güzel, bu da çok güzel. Fakat dişil enerji şunu da düşünüyor. Diyor ki evet benim kendimle ilgilenmem gerekiyor. Kendimle meşgul olup işte kendi enerji alanımı dengelemem, kendi dengemi. Çünkü dişil enerji dengesini kaybetmiş. Sanki eksenini kaybetmiş dişil enerjinin. Yani o denge merkezinden uzaklaşmış gitgide. İşte tekrar dengeye gelmesi için bir takım çalışmalar yapmak istiyor ve bunu yapması zaten gerekiyor. Bunun farkına varmış dedik. Fakat sanki bu soğukluğun, bu uzaklığın, bu iletişimsizliğin bir süre daha devam edeceğini düşünüyor dişil enerji. Ve aynı şekilde diyor ki bu diyor devam ederse tamam ben bu süreçte kendimle ilgileneceğim. Bazı şeylerin de farkına da vardım. Bu devam ederse bu durum ben de soğuk kalacağım. Ben de kendimle ilgileneceğim. Bakalım sonrasında ne olacak? Akışa bırakacağım gibi bir durum söz konusu. Yani şöyle bir şey yok burada. Dişil enerji
Dayanamayıp eril enerjinin kapısını çalacak ya da ona bir adım atacak gibi bir durum yok. Burada her iki tarafında birbirine böyle adım atma isteği aslında var, bakın. Aslında adım atmaktan çok daha büyük bir istek var burada. Çok daha kıymetli bir istek var. Burada eril enerji gerçekten evlenebileceği, yuva kurabileceği ya da hayatında olmasını istediği dişinin bu olduğunu düşünüyor. Bence bu adım atmaktan çok daha büyük bir, çok daha güzel bir durum. Önemli. İşte büyük resme bakın diyoruz ya. Büyük resme baktığın zaman böyle. Hani geldi mi, gitti mi, yazdı mı, aradı mı değil. Ne düşündüğü çok önemli burada. Büyük resme baktığımızda bunu düşünüyor eril enerji. Dişil enerji ise biraz geçmişe takıntılı. Fakat neyin ne olduğunu fark etmiş. Fakat yani karşı taraf soğuk kalırsa ben de kalırım. Çünkü belki de böyle kalmamız gerekiyor. Bu sürecin böyle geçmesi gerekiyor. Farkındalığında bir dişil enerji var. Güzel. Burada çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir, nasıl diyeyim, çok böyle acı çekmek, işte ne bileyim, ah öldüm bittim mahvoldum falan gibi bir durum yok. Bu güzel bir şey. İki tarafın gelişmesi için de gibi görünüyor. Başka ne söyleyebilirim? Ona bakıyorum son bir kez şöyle. Sonrasında gelecek kartları açacağız. Evet. Genel olarak eril enerjinin geleceğe daha odaklı, dişil enerjinin geçmişe ve şu anda daha odaklı olduğunu görüyoruz. Dişil enerji gelecekle ilgili çok fazla öngörüde bulunamadığı için de arkadaşlar şu anda herhangi bir gelecekle ilgili bir gelişme yok gibi görünüyor dişil enerji. Yani gelişme derken bir öngörü, bir tahmin, bir düşünce. Önünü göremiyor çünkü dişil enerji. Evet, şimdi arkadaşlar hemen ben gelecek kartlarını açmak istiyorum. Merak ediyorum. Bakalım gelecek kartları bize ne söyleyecek? Yine konuşturma kartlarından alalım. Evet, şöyle dişil ve eril olarak aldık. Şimdi şuradan da alalım, bakalım gelecekte neler olabilir. O attı kendini zaten. Kart döndü. Alıyorum dönen kartı. Zaten gerekirse ekstra kartlar da çekeceğim. Evet, bir kart daha döndü. Hatta iki kart döndü. Bunları da alıyoruz. Bir de şuradan. Nedense şöyle bir iki sefer daha karıştırmak istedim. Öyle bir hissiyat geldi. Bazen olabiliyor böyle şeyler arkadaşlar. Şuradan da çekelim. Bu eril ve dişil arasındaki bağlantıda yakın gelecekte, olası yakın gelecekte neler olabilmesi mümkündür? Neler mümkün? Neler mümkün? Evet. Şimdi bakalım eril tarafta neler mümkünmüş.
Bilmiyorum diyor eril taraf. Kendimi hazır hissetmediğim hiçbir konuda benden bir şey alamazsın. Beni zorlama diyor. Dişil enerji de buna karşılık diyor ki başka birini sevebilme ihtimalim beni yok ediyor. İçimdeki güçten ve yapabileceklerimden korkuyorum. Şimdi bakın burada eril enerjinin çok yakın bir gelecekte hala bu konularla ilgili şu an her ne kadar düşünse de değerlendirse de kendi dünyasında değerlendirse de kendini yani yalnız kalıp hala biraz yakın gelecek için açtım zaten bu kartları. Hala biraz düşünmesi gereken daha kafasına tam oturtamadığı bazı konular olabilir. Ve dişil enerjinin bu konuda kendisine baskı yapmasını kesinlikle istemiyor. Kendini hazır hissetmeden harekete geçmeyeceğini ya da bu konuyu dillendirmeyeceğini ya da herhangi bir adım atıp yani atmayacağını aslında burada eril enerji anlatmaya çalışıyor. Ve diyor ki beni zorlama. Yani burada dişil enerjinin eril enerjiye herhangi bir adım atmaması gerekiyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü eril enerji henüz hazır hissetmeyecek, kendine yakın gelecekte gibi görünüyor. Hala değerlendirme süreci devam edecek. Ve bu durum dişil enerjinin bunu eril enerjiyi kıskanmasına sebebiyet verebilir. Farklı şeyler düşünüp ya acaba hayatında başka birisi mi var, farklı bir enerji mi var gibi düşünmesine sebebiyet verebilir. Bu nedenden dolayı dişil enerji sabredemeyip her ne kadar az önce baktığım yani açtığımız kartlarda dişil enerjinin de bu tarafa sen bana öyle mi yapıyorsun? Ben de sana soğuk davranırım. Benim de kurallarım var deyip o dik duruşunu şu an için korusa da gelecekte kıskançlıktan dolayı bir adım atma ihtimali çok yüksek burada dişil enerjinin. Bunu yapmaması gerektiğini çünkü eril enerjinin hazır olmadan hiçbir şekilde harekete geçmeyeceğini ve bu durumun ters tepeceğini kartlar söylüyor çok açık bir şekilde. Dişil enerji kıskançlık başka birinin olma ihtimalini ya da ya kaybediyorum galiba hayatında başka biri var araya mesafe girerse kaybeder miyim başka biri girer mi gibi konuları çok fazla düşeceğini görüyoruz burada. Ve hiç yapmayacağı şeyleri bile yapabilme potansiyeli var dişil enerjinin. Lütfen dişil enerjiler bu konuda dikkatli olsunlar arkadaşlar. Bunu rica ediyorum. Yani bu açılım bu şekilde uyarıyor. Lütfen sabır, sakinlik ve doğru zamanı beklemekle ilgili konularda dişil enerji dikkatli olmalı. Bakın bitmeyen hikaye. Bu hikaye bitmemiş arkadaşlar. Beni dinleyen şu anda eril dişiller. Hikayenizin bittiğini düşünüyorsanız ki kolektif bir açılım olduğu için çok da fazla genelleme yapmak istemiyorum. Fakat burada hissiyat çok önemli. Siz ne hissediyorsunuz? Siz bu hikayenin kalbinize sorduğunuzda içinizden, yüksek benliğinizden gelen o ses size ne diyor? Bu hikaye bitti mi diyor? Yoksa bitmedi mi diyor. Bu çok önemli. Biz burada ne dersek diyelim sizin o içinizden gelen, yüksek benliğinizden gelen sesi dinlemeniz çok önemli. Eğer ki beni dinleyen taraf şu anda lütfen videoyu durdurun. Kendi gözlerinizi kapatıp kalbinize sorun. Kalbinize bağlantı kurun. Bu hikaye bitti mi bitmedi mi? Kalbiniz size ne söylüyor? Bu çok önemli. Lütfen bunu hemen şimdi yapın. Eğer kalbiniz size bitti bu hikaye diye fısıldıyorsa zaten bitmiştir. Ama kalbiniz size hayır bitmedi diye fısıldıyorsa bu hikaye devam ediyordur arkadaşlar. Bu kadar net. Yani biz burada ne dersek diyelim. Biz sadece olasılıkları değerlendiriyoruz. Uyarıları yapıyoruz burada. Fal bakmıyoruz. Yani gelecek arayacak soracak değil mevzu burada. Bunu en başındaki videolardan beri anlatmaya çalışıyorum. Beni sürekli izleyen arkadaşlarım artık bunu biliyorlar zaten. Şimdi burada bitmeyen hikaye. Bu hikaye devam ediyor arkadaşlar. Ama iki tarafında aslında özlem içinde ve üzgün olduğunu, özellikle dişil tarafın biraz daha hani böyle özlem içinde olduğunu, gitgide panik yapmaya başladığını söylemiştim. Kum saati henüz dolmamış. Bakın burada bir kum saati var. Kum saati henüz dolmadığı için, zaman daha gelmediği için yakın gelecekte de biraz beklemesi gerekebilir. Her iki tarafında özellikle dişil enerjinin. Çünkü zaman hikaye bitirmiş ama zamanı da henüz gelmemiş gibi görünüyor yakın gelecekte de arkadaşlar. Evet, biz ne dedik? Perdenin ardındaki yani perde açılımı koyuyorum bu açılımın adını bugünden itibaren ve zaten perdenin arkasındakilere bakıyoruz. Burada da maskenin arkasındakiler diye bir kart çıktı arkadaşlar. Yani siz bu bekleme sürecinde dişil enerji özellikle eril enerji maske takabilir, mış gibi davranabilir, soğuk yapabilir ya da hiç ilgilenmiyormuş gibi görünebilir. Aynı şey dişil enerji için de geçerli olabilir. Burada taraflardan birinin ya da her ikisinin maske takmaya devam edeceğini yakın gelecekte de görüyorum. Fakat maskenin ardında çok daha farklı bir gerçek var. Tıpkı perdenin ardında olduğu gibi. Burada maskelere aldanmayın. Dişil enerjiye özellikle sesleniyorum.
Eril enerjilik bir durum çok fazla yok. Uyarı çok fazla yok burada. Sadece dişil enerji kanadında biraz uyarı var. Bu maskelere aldanıp da panik yapmayın, yanlış yapmayın, sakin. Bunlar maske arkadaşlar. Tamam. Bunlar maske. Bunu bilin. Maskenin ardında çok daha farklı bir gerçek olduğunu bilin. Dediğim gibi kalbinize sorduğunuzda kalbiniz size bu hikaye bitmedi diyorsa, olanlarla çelişiyorsa o kalbinizin söylediği şey, olan olaylarla ya da daha doğrusu olmayan şeylerle, hani o adım yok ya, ses yok ya, iletişim yok ya, ya da varsa da çok böyle dengesiz ve kısıtlı ya, işte onlarla çelişiyorsa arkadaşlar, burada bunun maske olduğunu bilin yani. Bakın, güneş kartı ve toprak altılısı. Yani şu güneş kartının çıktığı bir açılımda, yakın gelecek yapıyoruz. Güneş kartının çıktığı bir açılımda ben daha ne diyeyim, 19 numarayla geliyor. Güneş kartı, başarı, takdir, şevk. Eğer dişil enerji burada uyarılara dikkat ederse ve sabır gösterip kendisiyle ilgilenip kendi konularını düzeltmeye ve onarmaya çalışırsa, o odunlarını kırarsa, yani tabiri caizse, az önce kartta çıkmıştı ya. Evet, dişil enerji için, yani bu hikayede dişil enerji içinde, eril enerji içinde güneş açacak gibi görünüyor. Güneşin açması ne demek? Her şeyin başarıyla, yani bu bağlantının başarıyla tekrar kurulması ve eskisinden çok daha iyi olması. İşte güneş açması arkadaşlar, yani daha ne diyeyim, tarot kartındaki en şahane, en muhteşem kart. Aralarındaki alışverişin, iletişimin, yani o alışverişin, enerji alışverişinin, iletişimin çok daha sağlıklı olacağı, bağlantının yeniden kurulacağı ve hatta belki evliliğe gidecek ya da evlilik varsa bile daha da sağlamlaşacak bir bağlantıya doğru gidiyor gibi görünüyor arkadaşlar. Burada dediğim gibi aslında biraz da bu bağlantının kaderi dişil enerjinin tutumuna göre de değişecek gibi görünüyor. Ne diyor kart? Bakın, kart yine çok şahane, çok harika bir müzik açtım arkadaşlar. Evet, neden? Çünkü bakın, burada zincir kırılıyor. Kartın üstündeki sembolizma harika, şahane, çok güzel. Diyor ki kartın altında da, uzun zamandır takılı kaldığın ve zorlandığın konular çözülecek, rahatlayacaksın diyor. Evet, güneş kartı, bakın güneş kartı ve aslında o zincir kırılacak. Evet, şu an zincir var. Sanki böyle bir kilit var gibi. O kilit açılacak. Uzun zamandır takılı kaldın ve zorlandığın konular çözecek, rahatlayacaksın. Sakin ol. Dişil enerji, özellikle nedense dişil enerjiye geliyor bu uyarı. Sakin ol. Rahatlayacaksın. Her şey yoluna girecek. Güzel olacak. Bu biraz da sana bağlı. Dediğim gibi dişil enerjinin özellikle bu uzaklaşmayla, bu aradaki bağlantının kopmasıyla ilgili. Çünkü dişil enerjinin hayalleri varmış. Evet, erilin var ama dişilinde varmış. Bu hayal kırıklıklarını aslında buraya odaklanmak yerine biraz daha eril enerji gibi geleceğe odaklanmak. Gelecekteki o güzel yaşanacak günlere, o saatlere ya da o hayata, ömre odaklanmak gibi şeyleri yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bu konulara biraz daha ağırlık vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bakın, eril enerjinin toksik bir durumları varsa, yani toksik bir, geçmişten gelen toksik bir ilişki olabilir ya da kendisiyle ilgili ruhundaki o gölgeleri uyandırmışsınız ya, siz hani düşünmeyeceği o ruhunun en derinlerine dokunmuşsunuz ya, evet, belki onda toksik bazı durumlar yaratmış olabilir. İşte ya da şöyle olabilir, eril enerji burada şu zincir kırma olayını, şu zincirin kırılma olayıyla bağdaştırmak istiyorum. Evet arkadaşlar, eril enerji dişil enerjinin tutumundan dolayı, doğru tutumundan sonra diyelim, eril enerji buradaki zincirleri kıran taraf. Yani nasıl anlatayım? Dişil enerji bu süreci, eril enerjiyi sevk edecek, enerjisiyle, tutumuyla sevk edecek, erili harekete geçirecek ve eril enerji bu zincirleri kıracak arkadaşlar. Ve bunu kendi gücüyle yapacak. Bunu kendi isteğiyle yapacak. Güce gelecek. Tıpkı bir kral gibi, ateş kralı gibi isteyerek, bir anda bile olabilir bu. Ani bir şekilde bir iletişim olabilir ya da aniden hadi gel şunu yapalım, bunu yapalım gibi bir iletişim de olabilir. Dediğim gibi dişil enerjinin tavrına göre aslında burada eril enerjiyi harekete geçirecek motivasyon dişil enerjiden gelecek. Bu toksik durumları kıracak eril enerji, yok edecek. Yani eline meşalesini alan bir ateş kralından bahsediyorum burada. Burç olmak zorunda değil. Yani bir aslan burcu gibi, bir ateş
burcu, ateş grubuna mensup bir burç gibi, hani böyle aniden ateşle, istekle, şevkle yapacak bunu gibi görünüyor. Bakın para altılısı burada da çıktı. Alt alta 2 tane toprak altılısı kartı çıktı arkadaşlar. Burada bu arada rüyalar aracılığıyla iletişim kurabilirsiniz. Dişil enerji özellikle, yani bu eril enerji de olabilir ama hissettiğim şey dişil enerji daha çok. Dişil enerji burada son zamanlarda gördüğü rüyalara çok dikkat etmeli. Rüyalar aracılığıyla mesajlar alacak gibi görünüyor. Yani dişil enerjiye bazı şeyler rüyalarında gösterilecek. Evrenle bir alışverişe, mesaj alışverişine rüyalar aracılığıyla girecek gibi görünüyor. Ve gerçekten dişil enerji burada hak ettiğini almak, alma verme dengesini korumak. Karşı taraftan eril enerjiden istediğini alma konusunda çok şanslı olacak gibi görünüyor. Bu bağlantının yakın gelecekteki kaderinde böyle bir şey var gibi görünüyor. Ama dediğim gibi rüyalara dikkat arkadaşlar. Özellikle dişil enerjiyi söylüyorum. Son günlerde gördüğünüz rüyaları not almanızı öneririm. Bir rüya günlüğü tutmanızı öneririm. Ben yapıyorum ve çok gerçekten çok faydasını görüyorum. Tarihlerimi yazarak yazıyorum rüyalarımı. Çok faydasını görüyorum. Bunu size de tavsiye ederim. Eril olun, dişil olun fark etmez. Burada ilişkinin yakın geleceğindeki kaderinde böyle bir durum söz konusu. Dediğim gibi çok güzel. Toparlayacak olursak biraz dişil enerjinin tutumuna bağlı bu bağlantının kaderi. Ama güneşin açacağını ve arada gerçekten güzel bir bağlantı, bir iletişim alışverişi olacağını görüyorum. Yalnız dişil enerjinin şu melankoliden çıkıp artık, yani bırakacak artık dişil enerji bu işi ya. Yani yıllardır zaten belki de bu erille ya da farklı, daha önce hayatına giren farklı erillerle zaten artık şu melankolilere takılmanın, öyle oldu böyle oldu, hayal kırıklığı, işte olmadı, niye olmadı, şudur budur, bunlara takılmak yerine yani buna harcayacağı enerjiyi kendine harcamalı dişil enerji. Bu hani dedim ya az önce, dişil enerjinin göremediği bir çözüm yolu var. Evet, bu da olabilir bakın. Yani dişil enerji bunu görmesi gerekiyor olabilir. Artık şuradan çıkmalıyım ya. Ben artık şu melankoliden çıkmalıyım. Buraya harcayacağım zamanı ve enerjiyi kendime harcamalıyım, ayırmalıyım. Fark ettiği anda belki de bu bağlantının kaderi değişecek. Bu bağlantının kaderini dişil enerji sebep olacak, fakat aksiyon olarak, hareket olarak eril enerji kıracak zinciri. Tıpkı olması gerektiği gibi arkadaşlar. Evet, perdenin ardındaki gerçeklere bakmaya çalıştık efendim. Perde açılımı güzel oldu sanıyorum. Lütfen siz de yorumlarda fikrinizi söyleyin arkadaşlar. Eğer hoşunuza gittiyse bilinç altındaki tüm gerçekleri açığa çıkaracağımız bu açılıma devam edebiliriz. Belirli aralıklarla bunu yaparız. Ben çok keyif aldım. Güzel bir açılım oldu. Çok derin bir bilinçaltı açılımı oldu. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum bu konuyla ilgili. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aşkla kalın. Like and subscribe.